Yegane Magazin programı canlı yayına başladı yine. Saatler 18'i gösteriyor ve Türkiye'nin magazin saati başladı dostlar. Sizleri bekliyorum ekran başına. Magazin dünyasında yaşanan en çarpıcı haberleri, en son gelişmeleri konuşacağımız Bilal Özcan'la magazin saati başladı arkadaşlar. Katılmanızı bekliyorum. Gelmenizi bekliyorum dostlar. Charlie geldi. İlk Charlie geldi. Selamlar. Selamlar diyor. Hoş geldin Charlie. Merhabalar. Banu da geldi. Merhaba Banu. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Seni sormalı. Serpil Demir. İsparta'dan Charlie. Peki. Stoak. İyi akşamlar Sto. Seyide merhaba. Abasova. Merhaba. Meryem merhaba. İyiyiz. Çok iyiyiz. Fatma Yıldıran nasılsın? Teşekkürler Hatice. Hatice. Dostlar, Deniz de burada. Türkiye'nin magazin saatine hoş geldiniz. Zahra İran'dan. Zahra İran Tebriz'den. Peki Yadigar, Nurhayat, Esra, Yaşar Muğla'dan. Sen de hoş geldin. Charlie Evrim Akın'ı soruyor. Evrim Akın'la ilgili yeni bir bilgi yok çocuklar. Herkes kendi hayatına döndü, işine gücüne döndü. Nurhayat, peki Fatma. Nurhayat iyi yayınlar diyor. Evet, magazin dünyasında yaşanan ilginç haberlerin konuşulacağı programa hoş geldiniz. Ben de iyiyim Fatma. Teşekkür ediyorum. Dostlar, şunu da şuraya koyayım. Yasemin Ergen'in işbirliği kazancını duydunuz mu arkadaşlar? Yasemin Ergen'e İzzet Özilhan'dan boşanmıştı. Bildiğiniz gibi 4 Eylül tarihinde 14 yıllık kocasından boşanmıştı Yasemin Ergen'e. Doktorlar dizisiyle sevilen, meşhur olan Yasemin Ergen'e Özilhan soyadını almıştı. Evlendikten sonra oyunculuğa veda etmişti. Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin evladıyla, veliahtıyla evlenmişti. Ancak iki çocuğa rağmen 14 yıl evlilikten sonra boşandılar biliyorsunuz arkadaşlar. Ve teklifler olmasına rağmen oyunculuk konusunda oyunculuğa dönmedi. Influencer olarak işlerine devam ediyor. Boşandıktan sonra bugüne kadar 15 farklı, yani 4 Eylül'de boşandı. 3 ayda 15 farklı markanın kampanyasında, reklam kampanyasında paylaşımlar yaptı. Post paylaştı, story paylaştı. Ve 15 reklam postundan 9 milyon lira kazandı. 15 reklam postu 9 milyon lira kazandı. Post başına 400 ile 800 bin lira arasında ücret tarifesi olduğu konuşuluyor. Bu çok iyi bir rakam arkadaşlar. Ve aylık kazancı, influencerlıktan aylık kazancı 3 milyon lira civarında Yasemin Ergenen'in. İyi para. Oyunculuk yapmasına gerek yok zaten. İyi akşamlar Servin işi sağlam. Çiğdem Aslan Argun nasılsın? Ya Çiğdem, Onur bir komşusunu hastaneye kaldırdı. Rahatsızlanan yaşlı bir kadını hastaneye kaldırdı ve onun başında bekliyor. O yüzden yayında yok. Onur Akay'la yapacaktık arkadaşlar. Çiğdem Onur Akay'ı soruyor niye yok diye. Maalesef Onur Akay'ın böyle bir görevi var bugün. Bir komşusu evde fenalık geçirdi. Yaşlı bir kadıncağız. Kimsesi yok. Ve Onur Akay onu hastaneye kaldırdı. Başında bekliyor hastanede arkadaşlar. Şebnem seni soruyorlar. Nasıl, iyi mi diyorlar. Çok şükür.
Çok şükür iyiyim diyor Şebnem arkadaşlar. Nurhayat Allah şifa versin diyor. Evet, Allah şifa versin. Onur'la telefonla konuştuk. Hepinize çok selamı var. Maalesef o kadıncağızı bırakamam dedi. Haklı. Bırakmasın zaten. Ve onun başucunda bekliyor hastanede. Ondan sonra da kadının iyi olduğunu da doktorlar söylerse alıp evine götürecek. Ama kadın yine aynı şekilde hastaneye geldiği gibi ise durumu Onur Akay başında durmaya devam edecek büyük bir ihtimalle kimsesi olmadığı için. Bilmiyorum akrabaları falan var mı? Bir yerden haber vereceği kimseler var mı? O konuda bilgim yok. Eee Nurhayat eşinizle görelim diyor ara sıra. Şebnem çok sevmiyor. Kameralarla arası çok iyi değil. Ama yine de söyleyeceğim kendisine böyle bir istek olduğunu. Herkese hayırlı akşamlar diyor Ümran Keleş. Hayırlı akşamlar. Allah şifalar versin Banu Kabaş. Şifa diliyor. Eee, evet arkadaşlar, Fatih Ürek öldü diye haberler var sosyal medyada. Doğru değil, doğru değil dostlar. Hastane yetkilileri böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Hastane yetkilileri durumunun kritik olduğunu, Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini, ancak hayatını kaybetme diye bir şeyin söz konusu olmadığını söylüyorlar. Sizin de karşınıza çıkarsa bu tür haberler inanmayın. Zaten Allah korusun, Allah göstermesin. İnşallah iyileşir. İnşallah sağlığına kavuşur ama kötü bir şey olursa da yine ilk bizden duyarsınız dostlar. Bunu da söyleyeyim. Ancak hastanede tedavi görüyor. Yoğun bakımda tedavi görüyor ama doktorların da yapabileceği çok fazla bir şey yok. Eee, kalp krizi geçirdiği 15 Eylül gününden beri Fatih Ürek durumu kritik. 15 Ekim'den beri bir değişiklik yok yani. 15 Ekim'den bu yana bir iyileşme belirtisi de yok. Olsa zaten öğreniriz hastaneden böyle bir şey olduğunu. Bakmayın gözünü açtı, yok elini oynattı, yok bana selam verdi falan gibi böyle palavralar yazıyorlar, atıyorlar. Ziyarete gittim, bana göz kırptı falan gibi böyle şeylere inanmayın. Bunların hepsi yalan arkadaşlar. İbrahim Çelikkol bravo kutlarım. Dubai'de Diafa Uluslararası Arap Festival ödüllerinde Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı İbrahim Çelikkol. Karizmatik kardeşim benim. İyi bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Aynı zamanda da yardımsever, iyilik peşinde koşan bir insan biliyorsunuz. Orman yangınlarında az mı çabaladı, ormanlara daldı. Yangını söndürmek için çalışan itfaiyecilerle, orman görevlileriyle beraber çalıştı günlerce. Ben Doğduğum Ev Kaderimdir, Gattar dizilerinde çok beğenmiştim kendisini. Pek çok dizide oynadı. Yakında da Doç Doktor dizisinde oynayacak. Now TV'de yayınlanacak. İbrahim Çelikkol yeni bir diziyle geliyor. Kast yapıldı, tamamlandı, bitmek üzere. Alina Boz'la başrolde oynayacaktı. Bu arada Alina Boz bir açıklama yaptı. Ben diziden ayrıldım ama kendi isteğimle ayrılmadım. Uçakla seyahat ederken uzun bir uçak yolculuğundaymış. Uçakta cep telefonuma gelen bir haberden öğrendim ki ben bu dizinin kadrosundan çıkarılmışım diyor Alina Boz. İbrahim Çelikkol'la Doç dizisinde oynayacaktı Now TV'de. Telefonuna gelen bir haberden öğreniyor ve diyor ki ben dava açacağım. Herhalde sözleşme falan imzalandı ki ben dava açacağım diyor. Ve yerine Sıla Türkoğlu düşünülüyor arkadaşlar. E, Sıla Türkoğlu'na teklif gitti. Sıla Türkoğlu düşünüyor dizide oynayıp oynamamayı, senaryoyu inceliyor. Sıla Türkoğlu da Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı biliyorsunuz. Bu şekilde bir oyuncunun diziden, kadrodan çıkarılması çok yanlış. Çok yanlış. Çağırırsın, davet edersin, yüz yüze konuşursun yapımcı olarak. Böyle cep telefonuna gelen bir haberle bir başkasından bunu öğrenmesi
Ben etik bulmuyorum. Aralarında ne geçti onu da bilmiyorum ama etik bulmuyorum. Evet, bu arada Nelly de Manzano'yu gördüm. Arjantin'den Nelly de Manzano selam verdi demin. Özel üyem, özel abonem. Nelly de Manzano, Desde Arjantin, hola. Hola Nelly de Manzano. Diğer özel abonelerim burada mı? Mesela Yusuf Dündar burada mı? İstanbul'dan Yusuf. Sıla'nın yıldızı çok parladı diyor Charlie. Katılıyorum. Ay Yıldız selam diyor. Aleykümselam. Lydia bonjour diyor. Bonjour Lydia bonjour. Nuray Ümran Keleş Nuray'a kalp yolladı. Mert'le dizide oynar Sıla diyor Meral Bildik. YDT'de iyi akşamlar dedi. İyi akşamlar. Evet. Samiye Yüksel burada mı? Özel üyem Samiye Yüksel burada mı? Nelida Manzano demin merhaba dedi. Arjantin'den Nelida. Dilek Şenyurt burada mı? Almanya Frankfurt'tan özel üyem. Ve Delfina Dimasio, Şili'den, Güney Amerika'dan Delfina Dimasio. O da burada değil. Daha sonra videolardan izliyorlar bu arkadaşlar ama burada oldukları zaman da daha çok mutlu oluyoruz. Caner merhaba. Aleykümselam Caner. Ee, Estağfurullah Caner. Caner moderatörümüz arkadaşlar biliyorsunuz. Şeyda nasılsın? İyi misin Şeyda? Merhaba hoş geldin. Evet. Ve beğenirseniz, hype ederseniz, beğen yaparsanız, hype yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Sizlerin yayınlarımızı beğenmesi çok önemli. Beğenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onur Akay hastalanan bir komşusunu hastaneye götürdü ve onun başında bekliyor. Yaşlı bir kadıncağız, kimsesiz. Onun başında bekliyor. Hepinize selamı var. Böyle bir gelişme oldu. Onur Akay o yüzden yok arkadaşlar. Şeheyda teşekkür ediyor. Evet, hype ederseniz ve beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Beğen yapan dostlar için hype butonu da açılıyor. Hype etmek ücretsiz ve abone olup da izlerseniz daha çok memnun olurum. Abone olmadan izleyen arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra asansörlerde niye ayna var? Asansörlerde niye ayna var? Kim biliyor? Mert'in partneri Alina Boz olmaz. Yani olmaz. Bence olmaz. Bence Mert'e daha diri, daha güçlü, daha e, elektrik veren, daha aktif Mert gibi birisi lazım. Evet, Banu Kavaş'la Ümran Keleş teşekkürleşiyorlar. Peki, Nur Hayat, Onur çok iyi bir insan. Onur Bey ne kadar iyi bir insan diyor Nur Hayat. Onur çok iyi bir insan. Tabii tabii. Meral Bildik. İpek Hanım'ı özledik diyor. İpek yarın yayın yapacak. Beraber yayın yapacağız. Cuma ve Salı yapıyoruz İpek'le biliyorsunuz. Ünlü astrolog İpek Canbulat'la. Evet dostlar. Peki asansörlerde niye ayna yok? Bindiğiniz asansörlerde ayna görüyorsunuz ve hemen aynada kendinize şöyle bir bakıyorsunuz. Çeki düzen veriyorsunuz. Saçlarınız dağınıksa düzeltiyorsunuz. Ay rujum kaybolmuş diye çıkarıp hemen ruj tazeleyebiliyorsunuz. Asansörler çünkü arkadaşlar insanda kapalı yerde kalmak böyle bir basık hissi yaratır ya, rahatsızlık verir ya. Bazı insanlar da çekinirler, korkarlar, klostrofobisi olanlar. Klostrofobi hissini azaltmak için asansörlerde ayna var. Asansörler dar ve kapalı alanlar malumunuz. Kapılar kapandığında özellikle küçük alanlarda insanlar kendilerini sıkışık hissederler.
Kabinin o kalın iç yüzü ve dış dünyadan kopuk olma hissi bazen birkaç katlık bir yolculuğu bile çekilmez hale getirebiliyor bazı insanlar için. Tam da burada işte o aynalar devreye giriyor. Bu yansıma sayesinde kabinler olduğundan çok daha geniş görülüyor ve ferahlık hissi veriyor arkadaşlar. Psikolojik olarak insanlara olumlu etki yapsın diye asansörlerin içinde ayna var. Teşekkür ederim. Ben asansörden korkuyorum diyor Nurhayat ya. Nurhayat korkma ya. Nurhayat ne olur korkma. Niye korkuyorsun? Asansörden korkuyorum diyor. Ha kalır diye korkuyorsun. Kalır diye korkuyorsun. Ama onlar çok iyi bakılır asansörler ya. Belli zamanlarda periyodik bakımları var. Kalsa da çalışır zaten yine. Hiç öyle endişe etme. Caner diyor ki yükseklik korkusu ve panik atakları olanlar asansöre binemez. Bilemez diyor, binemiyor diyor. Yani ama asansör de günlük hayatı kolaylaştırıyor arkadaşlar ya. Hadi bir kat, iki kat bir şey değil de 4 kat, 5 kat, 15 kat falan yani. Zor. Taşacak bu denizi seviyor musunuz? İzliyor musunuz Taşacak bu deniz dizisini TRT 1'de? Cuma akşamları iple çekenler kimler? Şebnem sen seviyor musun Taşacak bu denizi? Çok. Çok seviyorsun. Evet. Ben seviyor muyum? Ben seviyor muyum? En çok sen seviyorsun. En çok ben seviyorum. Bak Şebnem söylüyor. Eşim söylüyor. En çok sen seviyorsun diyor bana. Evet, Taşacak bu denizin Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük'e Oruç'la ne kadar benzeşiyorsunuz diye sordular. Bugüne kadar oynadığım karakterlerin hepsi bana uzaktı. Ama Oruç bana en yakın karakter diyebilirim. İç dünyasını kendime benzetiyorum diyor. Tabii şu an içinde bulunduğu çatışmalar, iki taraftan birini seçmek zorunda olması, benim hayatımda hiç öyle şeyler olmadı diyor. Yani iki aşk arasında hiç kalmamış. Ama birçok anlamda bana benziyor. İnanç meselesi, hayata bakışı, dürüstlüğü, doğruluğa, adalete olan bağlılığını kendime benzetiyorum diyor. Hep iyi taraflarını kendine benzetiyor. Çapkınlığı almadı üzerine. Ben hiç şimdiye kadar öyle bir şeyde kalmadım. İki arada kalmadım dedi. Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük. Burak Yörük başını bağlamış bundan yıllar önce. 7 sene önce tanışmış nişanlısıyla. 2 yıldır da nişanlı gerçek hayatta. Benim diyor başka türlü diyor işlerde bezim olmaz demeye getiriyor. Çapkınlık falan bana göre değil diyor. Orada nişanlısı var Oruç karakterinin dizide. Ama Rum kızına da bakıyor. Aslında Rum kızına aşık. Nişanlısıyla aşkı yaşamıyor. Fakat Rum kızına ulaşamadığı için, ona yanlış yaptığı için hatasını biliyor. Hem kendisini cezalandıracak hem Rum kızına bir yerde işte beni terslersen, istemezsen ben de evlenirim diyecek, res çekecek. O yüzden de dizideki nişanlısına evlilik teklif etti. Nişanlısı da, okuyayım ben size buradan. Okuyayım mı 8. bölüm bu cuma, yarın dizide neler yaşanacağını. Bana yollamışlar mailime. 8. bölüm özet. Özet geçeyim ama değil mi? Ben izlemiyordum diyor Bilal abi. Sayende izlemeye başladım diyor Caner. Caner güzel dizi be. Beğendin mi? Heyecanı kaçar, okuma diyorlar. Heyecanı kaçar. Eleni tam uçağa binmek üzereyken bu kadarını söyleyeyim yeter. Peki Sıla Deveci iyi akşamlar Bilal Bey diyor. Peki Meryem Bilal Bey iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Hikayesi çok iyi diyor Caner. Oyuncuları da çok iyi. Ön yargıladım ama beğendim diyor. Yarın izleyeceğim diyor Sema. Sema Akkaya izle. İzle hatta dön geriye de izle olur mu? Eski bölümlerini de izle. Çok beğeneceksin. Ya OGM filan ama Osman.
OGM filan ama yani müthiş bir şey. OGM yapımı dizileri izlemiyorum diyor da. Yani geçen bölüm, son bölüm gözlerim yaşardı ya. Son bölüm gözlerim yaşar. Avayaman'a soruyorlar. Diyorlar ki Eleni karakteri gerçek hayatta sana ne kadar benziyor? Avayaman merhameti, güven duygusu, güven veren bir insan olması, bir de aileye çok önem vermesi bana çok benziyor diyor. Gerçek hayatta bana çok benziyor diyor. Merhametli olması, güven veren bir kişiliğe sahip olması, aileye çok önem vermesi. Zaten bize Avayaman kendini anlatmasa da Avayaman'a biz dışarıdan şöyle bir baktığımız zaman onun karakterinin nasıl olduğunu az çok çözeriz ya. Bazı insanlar öyle değil mi arkadaşlar? Kendini çok belli ediyor. Çok iyi huylu, çok sakin, çok kibar, merhametli. Evet, güvenilebilecek bir insan. Evcimen, aileye önem veriyor. Aveman kendisini anlatmasa da zaten dışarıdan bakınca öyle oldu. Eleni de öyle. Eleni, Avayaman aşağı yukarı aynı ya. Bir lehçesi, konuşması orada dizide kırık, Rum lehçesiyle konuşuyor, Rum Türkçesiyle konuşuyor, Rumca Türkçe birbirine karışıyor. Afra gibi diyor Erdem Tosun. Ha, Afra gibi dedi. Afra ile ilgili biraz sonra konuşacağız. Edizun 85 yaşında, doğum gününü kutladı ya geçen gün. Çok sevdiğim Yeşilçam oyuncusu. Ne kadar yakışıklıydı değil mi gençliğinde? Hala çok yakışıklı. 85 yaşında ama ne kadar da yakışıklı değil mi hala? Ee, Çok az kişi kaldık diyor. Yeşilçam artık perdelerini kapatmak üzere. Tabii yaş belli bir yaş artık insanlar ömürlerini dolduruyorlar tabii. Kendisi 85 yaşında. 83 yaşındayken kanseri yendi biliyor musunuz Edison? Kanser hastalığını yendi. Şimdi çok iyi, sağlığı iyi. Kimse kalmadı. Yalnızlık çekiyorum ister istemez. Kendi kabuğunuza çekiliyorsunuz diyor. Arkadaşlarını birer birer Yeşilçam'daki oyuncu arkadaşlarını kaybediyor. En son Engin Çağlar vefat etti. O da 85 yaşındaydı. Filiz Akın vefat etti geçtiğimiz sene. Sevda Ferda vefat etti. Fatma Girik, Kartal Tibet, Ekrem Bora, Halit Akçatepe, Tuncel Kurtiz. Hep ne yazık ki değerli oyuncular birer birer vefat ediyorlar. Serenay Sarıkaya'nın en çok sevdiği çiçeğin ne olduğunu bilen var mı aranızda? Sadun Akil, teşekkür ederim. İyiyim. Allah uzun ömürler versin. Bilal abime diyor. Hepimize sağlıklı yaşayalım. Ya nereden biliyorsunuz? Ümran Keleş bildi, Selvin İçi Sağlam bildi, Gülşen Dönmez bildi, Nur Hayat bildi. Avayaman Türk. Avayaman Türk arkadaşlar. Türk mü yabancı mı diye soruyor Elif. Nereden biliyorsunuz? Herkes biliyor en çok sevdiği çiçeğin papatya olduğunu Serenay Sarıkaya'nın. Serenay Sarıkaya da sarı gerçekten. Soyadında da sarı var. Caner'in selamı var Şebnem. Benim moderatörüm yengeme selam söyler misin diyor. Sen de söyle Caner'e. Caner, yengen de sana çok selam söylüyor canım. Mert Ramazan Demir de Kenan İmirzalıoğlu'nun eşiyle partner olsun diyor. Kimdi onu yazan? Madem yaş sorunu olmaz diyor. Banu Kabaş da papatyayı bildi. Bilal Bey mutluluğunu çok istiyoruz Bilal Bey. 3 senedir artık Afra'nın çok üzüldü. Onun da mutluluk hakkı. Erden Tosun. Serenay Sarıkaya gazeteci soruyor. Yıllar önce demiştiniz ki
Beni en çok etkileyen çiçek papatya. Babam bana papatyam derdi. O yüzden çok seviyorum ben papatya çiçeğini. Bu açıklamanız hala geçerli mi? Hala seviyor musunuz papatyayı diye soruyorlar. Çok doğru diyor. Babam hala bana papatya alır. Erkek arkadaşım da alır. Erkek arkadaşı Mert Demir biliyorsunuz. Mert Demir, Mert Demir. Ne yere bakan yürek yakansın sen. Çok sevdiğimi bildikleri için bana papatya alırlar. En sevdiğim çiçektir. Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya'nın babası Ankara'da bakkaldı. Onur Akay'ın komşusuydu onlar. Onur Akay'la aynı sokakta oturuyorlardı. Bugün yayına gelseydi Onur Akay bir komşusunu, yaşlı bir komşusunu, fenalaşan bir komşusunu hastaneye kaldırdı, hastaneye götürdü. O yüzden bugün yayınımıza gelemedi. Birlikte yayın yapacaktık bugün Perşembe. Onur Akay'a anlattıracaktım Serenay Sarıkaya'nın çocukluğunu. Olsun, pazartesi günü sorarız. Pazartesi günü konuşuruz. Sarıkaya Bakkaliyesi'nin sahibiydi. Onur Akay daha evvel bana söylemişti. Babası ve Ankara'da otururlarken işte bu bakkal işiyle uğraşırken babası başka bir kadına aşık oluyor ve Serenay'la annesini terk ediyor, gidiyor. Onları yapayalnız bırakıyor babası. Serenay'la annesi borç içinde kalıyor. Ev kira onlara kalıyor. Babası hiç dönüp bir daha arkasına bakmıyor. Çekiyor gidiyor. O evden çıkıyorlar, başka eve taşınıyorlar. Başka evden çıkıyorlar, Antalya'ya göçüyorlar. Kiraları ödeyemedikleri, borçlandıkları için. Annesi muhasebecide çalışıyor filan da sonra işte Serenay'ın oyunculuğu yılları başlıyor filan. Biraz para kazanıyor, biraz para kazanıyor. Sonra babası da ortaya çıkıyor. Serenay Sarıkaya yıldız oldu diye mi? Yoksa kızını çok özlediği için mi bilmiyorum. Serenay Sarıkaya bunu anlatır mı, anlatmaz mı onu da bilmiyorum ama Serenay da şu anda babasıyla barış içinde olduğuna göre, bana babam papatyalar alıyor hala dediğine göre babasını affetmiş demek ki. Zaten annesi de kendisine başka bir hayat kurdu biliyorsunuz. Bundan 2 sene evvel yazlık komşusunun, evli yazlık komşusunun kocasıyla annesi çıkmaya başladı. Evli adamı aldı, onunla beraber yaşamaya başladı. Bu konuda haberler var biliyorsunuz. Çıkmıştı, konuşmuştuk daha evvel. O evli adam karısından boşandı. Evet dostlar. Canan Karatay'a çok üzüldüm. Kocasını kaybetti. Ünlü profesör, e, doktor, bizlere televizyonlardan hep beslenme öğütleri verir. Şunu ye, bunu yeme. Bunu ye, öbürünü yeme. Aman şundan uzak dur. Sağlık öğütleri verir. Biliyor musunuz siz? Canan Karatay bu televizyonlara falan çıkıyor ya hiç para almıyor. Halbuki başka doktorlar ya üste para verir ya da konuk olarak katıldıkları programlardan belli bir ücret isterler çok meşhurları. Yoksa katılmazlar. Ödenek isterler. Canan Karatay bırakın üste para almayı çok meşhur olduğu için televizyonlarda ve halk tarafından da çok sevildiği için Türkiye'nin en büyük gıda firmaları Canan Hanım'ın peşinden koştu. Bizim reklamımızda oyna, bizim ürünlerimizi anlat, televizyon reklamımızda oyna, dijital platform reklamlarımızda oyna diye Canan Karatay'a milyonlar döktüler, milyonlar. Hiçbirini kabul etmedi. Paramızı mı beğenmiyorsunuz? Peki bu size çek, çek, siz doldurun, boş çek. Siz doldurun, istediğiniz rakamı yazın. Hiçbirini kabul etmedi. Hiçbir reklamda göremezsiniz, oynamadı. Hiçbir reklamda. Bir sürü firmalar teklifi, ajanslar peşinden koştu. Beni bile aradılar. Bilal Bey, Canan Karatay'ı ikna edebilir misin? Canan Hanım'ı reklamlarda oynatmak istiyoruz. Kendisiyle görüşüp ikna edebilir misin falan diye. Beni bile aradılar. Canan Karatay'ı ben arar mıyım? Kadın huyunu biliyorum zaten. Kadın halkına hizmet etmek için, halkına yardımcı olmak için kendisini adamış bir insan.
47 yıllık eşini kaybetti, hayat arkadaşını kaybetti. O da felsefe doktoruydu Ali Başak Karatay. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ve Canan Karatay kocasını tabutta, camide, musalla taşında gazeteciler işte duygularını soruyorlar. Arayan, soran, haber gönderen, destek veren herkese teşekkür ederim diyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Geriye kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum diyor. Yine halkını, yine toplumu, yine insanları düşünüyor. Bu kadar da iyiliksever, bu kadar da halkıyla, böyle sevgi ağıyla birbirine bağlı. Herkese sağlık ve mutluluk diliyorum diyor. Yanı başında kocasının cenazesi. Orada kendi derdine ağlamıyor, kendi derdine yanmıyor. İnsanlara sağlık ve mutluluk diliyor. Bu kadar da iyi ruhlu, iyi karakterli bir insan. Allah ona sağlık versin diyorum. Canan Karatay'la ilgili de evet. Çok temiz kalpli bir insan. Evet Caner. Allah sabırlar versin diyor. Ayda Sıla, Bilal Bey, magazin programları Afra ve Mert'e yer vermeye başladı. Her gün önceden hiç bahsetmezdi. Mesela Metuk Adam hiç reklamı yapılmamıştı. Boş, boş, boş dünya üstadım. Günü gelen gidiyor. Yalan dünyanın yalan işleri. Günü gelen gidiyor. Beyaz sayfada başka, burada başka konuşuyor diyor. İbrahim Keleş kim? Beyaz sayfada başka. Evet. Evet dostlar. Evet arkadaşlar. Zamanı gelen gidiyor. Dün hangi diziler vardı? Dünkü dizilerden seyredebildiniz mi? Demet Özdemir'in dizisi vardı değil mi? Çağatay Ulusoy'la. Ve iyi reyting yapmış, fena değil. Yani 8 civarında zaten reytingleri. Yine aynı reytingi biraz artırarak aynı reytingi toplamış. Tuttu onların dizisi ama Eşref Rüyası şiddet olduğu için ben izlemiyorum. Şiddeti çok sevmiyorum. İzlersem kendimi zorlamış olurum. Hiç gerek yok. Çok önemli bir sahne olursa zaten bana söylüyorlar. O sahneler için şöyle bir bakıyorum sonradan. Melek Mosso kısa bir süre önce kocasından boşandı. Melek Mosso 2023'te evlendi. 2025'te boşandı. Kısa sürdü evlilikleri. Oysa birbirlerine aşık olarak evlenmişlerdi. Klibinde oynatmıştı şarkıcı Melek Mosso. Kocası model, oyuncu, manken klibinde oynatmıştı. Ve aşık oldu Serkan Sadıç'a. Evlendiler. Geçen yaz aralarının iyi olmadığını, ayrıldıklarını duymuştum. Barışacaklarını biliyordum. Hep böyle olur çünkü. Ayrılan insanlar ilk ayrılıkta kopamazlar birbirlerinden. Bir daha bir şans verirler, barışırlar. Barıştılar. Birbirlerini tekrar takibe aldılar. Ama olmadı, sürmedi. Sonra tekrar boşandılar. Ayrıldılar ve boşandılar. Bitti. Şimdi Melek Mosso'ya arkadaşlar konserinden önce mikrofon uzatıyor muhabirler. Daha yeni boşandı Melek Mosso. Yani birkaç ay oldu. Kalbim yeni başlangıçlara açık dedi. Kalbim yeni başlangıçlara, yeni aşklara açık. Onun da açık olsun dedi boşandığı eşi için. İkimiz de yeni aşklara yelken açalım dedi. Bu ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? O da yelken açsın, ben de yelken açayım dedi yeni aşklara, yeni başlangıçlara, boşandığı eşi için. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Bu insanlar ne yiyor, ne içiyor ya? Nasıl insanlarla bir aradayız biz ya? Ya daha yeni boşanmışsın be. Ve sen bunu bütün Türkiye'ye söylüyorsun. Yeni sevgili arıyorum, yeni koca arıyorum der gibi. Daha yeni boşanmışsın ya. Kafandan geçse bile, aklından geçse bile söylenir mi bu mikrofonlara? O mikrofonları bütün Türkiye seyredecek sonra. O videoları, o röportajları.
Ne bileyim ben, insan biraz sıkılır, utanır ya. Yani ay, yani bakın ben bile şaşırıyorum. Yaklaşık 50 yıldır bu insanlarla beraberim. Ünlüler dünyasındayım. Onlarla beraberim. Ben bile duyduklarıma bazen şaşırıyorum ya. Allah Allah. Siz ne diyorsunuz? Lay lay lom evlilikler dedi Ayda. Lay lay lom evlilikler dedi. Caner çok saçma buluyorum dedi. Ben diyor ne sevgisine, ne sanatçıların ne sevgisine, ne aşkına Elif. İnanmam. Samimiyet yok, ciddiyet yok. İki kelime bir araya. Bravo Elif. Meral Bildik, Ümrancığım, Kuruluş Osman, antiler yüzünden seyretmiyorum. Ya Kurtuluş Osman, Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan neyse. Mert, öbür Mert'in geldiği dizi. Ne kadar düşük reytingler arkadaşlar ya. Üçlerde falan ya. Yani bu Burak Özçivit bırakıp gittiği dizi aynı dizi. Osman da Orhan'a döndü. Altılardaydı Burak Özçivit oynarken. Altı buçuk reyting alıyordu. Yine çok süper değil ama kötü değil. Ortalarda yani. Kaldırılmaz dizi. Devam eder yani. Gittiği kadar gider. Fakat şimdi üçlerde dizi ya. Mert Yazıcıoğlu. Caner toksik ilişkiler bunlar diyor. Deminki konuyla ilgili olarak. Ben diyor Sıla Deveci ayrılınca yıllarca kendime gelememiştim diyor. Şebnem sen ne diyorsun? Hangi konuda? Ya diyor ki e, Melek Mosso kocası Serkan Sadıç'tan yeni boşandı. Evet, 2 yıldır evliydi. evet. Ben diyor kalbim yeni başlangıçlara açık diyor. Yeni aşklara açık diyor. Onunki de açık olsun diyor boşandığı kocası için. Daha yeni boşandılar. 1-2 ay oldu. 1,5 ay oldu. Çok erken daha. Yelken açsın diyor. Ben de açayım diyor. O da yelken açsın yine. Ya bu yani örf adetlere, geleneklere, göreneklere sığar mı böyle bir şey ya? Sığmaz. Çok erken bir iki ay olmuş daha boşanalı. Çok erken. Yani daha yeni bir evliliği bitirmişken başka bir birlikteliğe başlamak çok yanlış bence. Hem hatalı da olur yani yanlış karar verir. Yanlış karar verir. Hem de yani dur bakalım dün bir bugün iki yani bir de topluma böyle bir mesaj veriyor. Bu röportaj yapıyor insanlarla. Tabii. Milyonlar izleyecek. Şebnem de yanlış diyor. Dur bakalım diyor ya. Üslup çok önemli diyor Elif. İşte Bilal Bey benim söylediğim bu üslup. Hayatınıza girecekse girer yani bu üslup konuşma ne kadar üslupsuz ne kadar değil mi? Yani girecekse girer zaten diyor hayatına diyor. Bak Elif doğru söylüyor Şebnem. Evet. Girecekse bir şekilde girer hayatına. Niye? Önceden ben buyum böyle istiyorum böyle düşünüyorum diye. Osman Uluşan diyor ki Orhan dizi filmiyle ilgili 10 kilo yük taşıyacak adama 50 kilo yüklersen Mert Yazıcı gibi çökersin diyor. Kuruluş Orhan dizisiyle ilgili. Yani Mert Yazıcı bu işin altından kalkamadı. Ona fazla büyük geldi bu rol demek istiyor. Caner ben de yazdım okumadın abi diyor. Tabii çok mesaj geldiği için Caner gözümden kaçıyor. Çiğdem Aslan Argun bırakın bu modernlik ayağını bence hepimiz insanız diyor. Ümran Keleş Osman'a katılıyor. Elif, Kuruluş Osman setine gittim. Öyle güzel bir yerler yapmışlar ki ama bu sene hayal kırıklığı. Özellikle hanımefendi oyuncu olmamış. Kalkamadı net diyor Ümran Keleş. Altından kalkamadı Mert Yazıcı. Evet dostlar Kuruluş Orhan olmadı 3 reytinglerde. Kulaktan kulağa da dizinin iyi olmadığı söyleniyor. Bu söylentiler devam ederse sosyal medyada dizi daha da kan kaybederse sonra toparlaması zor olur. Ama önemli bir hikaye, önemli bir tarih anlattığı için bilemiyorum. Yani
Bir dakika, mesajlarınıza tekrar bakıyorum. Yazıcıoğlu başrol olmaz diyor İmran Keleş. Elif, binlerce kişi çalışıyor orada diyor. Gittik gördük diyor. Şebnem'i de özledik diyor Sıla Deveci. Şebnem Hanım'ı da özledik. Çok selamlar diyor. Şebnem de el sallıyor Sıla. Zaten oyuncular olmadığı zamanlar gitmek istedik. Yani orada iş yerler, dükkanlar, yani koca şehir. Evet evet, plato. Maşallah. Peki dostlar. Peki arkadaşlar. Şimdi Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun kararı artık işleriyle, tamamen işleriyle anılmak istiyorlar. Hiç aşk meşk haberleri, hiç polemikler, söylentiler içinde yer almak istemiyorlar. Yerden göğe kadar da haklılar. Bizi işimizle konuşsun insanlar, bizi işimizle anlatsın insanlar beklentisi içindeler. Özellikle Afra Saraçoğlu'nun bu en son birileri yakıştırıldı ya, o olmadı. Ondan sonra bir oyuncuyla yazıldı filan. Bu durumlar çok üzmüş, son derece üzmüş ve ben özel hayatımda kimsenin ağzına sakız olmak istemiyorum. Bir şey olsa zaten ben açıklarım fikrinde Afra Saraçoğlu ve bu tür haberlerin, bu tür e, paylaşımların içinde olmak istemiyor. Herkes herkesi takip edebilir. Herkes herkesi takip ediyor. Ama birisini takip etti diye, bir meslektaşını takip etti diye onun o meslektaşıyla yazılması son derece rahatsız etmiş kendisini. Bu da böyle bilinsin arkadaşlar. Mert Ramazan Demir de kendisine bir tuzak kurulmuştu ve o tuzağın az kalsın kendisine iş anlamında zarar vereceğini, yapımcıyla ters düşeceğini ve bundan endişe ettiğini konuşmuş çevresiyle, bana gelen bilgiye göre. Ve o da tamamen bu yeni başlayacağı diziyle ilgili olarak anılmak, diziyle ilgili konuşulmak istiyor. Mert Ramazan Demir'in oynayacağı, bu Yusuf karakterini canlandıracağı dizinin sağlam bir aşk hikayesi olduğu ve aynı zamanda dram yapısıyla da insanları ekran başına adeta çivileyeceği konuşuluyor. Çok güçlü bir kadro kuruluyor arkadaşlar bana gelen bilgilere göre ve 2026 sezonunun en iddialı, en iyi yapımı olacak diye de böyle bir söylem var. Güçlü kadrosuyla, hikayesiyle, köklü, sağlam hikayesiyle Mert Ramazan Demir'in bu dizisinin 2026 sezonunun en iyi dizisi olacağı iddia ediliyor. Şu anda en iyi diziler, en yüksek reyting alan Uzak Şehir 15 reyting alıyor. Taşacak Bu Deniz 12 reytinglerde. Onun daha da yükseleceği bekleniyor. Onun da 15-16'ya çıkacağı bekleniyor. Mert Ramazan Demir'in dizisinin de hedefi demek ki onlarla yarış etmek ve hatta onları geçmek. Dolayısıyla çok sağlam bir dizi geliyor diyebiliriz. Her şeyden evvel Mert Ramazan Demir gibi bir oyuncu var yapımın başında. Mert Ramazan Demir'in bu ilk fark eden gazeteci benim ve yorumlayan da benim. Saç yapısındaki değişiklik, saç şeklindeki değişiklik, devamlı takip eden arkadaşlarım bunu bilirler. Büyük bir ihtimalle Mert Ramazan Demir'i artık bu yeni saç şekliyle göreceğiz. Erkeklerde de saç değişikliği, saç şekli değişikliğinin nasıl görüntüyü ne kadar çok değiştirdiğinin bir örneği bu. Bir diğer Mert Ramazan Demir'in eski saçıyla fotoğraflarına bakın. Yan yana koyun bu yeni saçıyla fotoğrafını. Mert Ramazan Demir bambaşka bir yüz şekli, yüz yapısı. Tamam, bizim Mert, kaşlar, gözler bizim Mert, ağız bizim Mert ama
saçın değişikliği çok büyük bir, eee, yeni kimlik katmış Mert Ramazan Demir'in yüzüne. Acaba, yeni oynayacağı dizideki karakterin saç şekli böyle mi olacak? Ama bunu bu kadar erken göstermezdi herhalde, değil mi? Dizide görmemiz lazımdı. Nasıl Afra her şeye rağmen saklamaya çalıştıysa kuaförden çıkınca yeni saçının rengini, şeklini, diğer oyuncular nasıl saklıyorlarsa Mert'in de saklaması düşünülür, öyle değil mi? Zayıflamış, evet. Dizi için zayıfladığı aşikâr. Çok zayıflamış, evet, doğru söylüyorsun Ümran. Yani bana gelen bilgiler beraberler. Ayrılık söz konusu değil arkadaşlar. Ayrılık söz konusu değil. Afra Saraçoğlu'nun da aynı dileklerde, o da aynı şekilde işiyle ilgili anılmasını bekliyor. Bu ATV henüz açıklamadı dizinin ne zaman başlayacağını. Bugün bir palavra haber yayınladılar. ATV kendi sayfalarından, kendi sitelerinden ATV'nin başlıyor, ne zaman başlıyor, sanki tarihi açıklayacaklarmış gibi haberin içinde. Arkadaşlar bana yazıyorlar, takipçilerim. Bilal Bey, bizde kafa mı buluyor bu ATV? Ne zaman başlayacak diye haberi duyuluyormuş gibi başlık atıyorlar diyor. Haberin içine giriyoruz, yazının içine giriyoruz. Tarih yok, bir şey yok. Yakında başlayacak. Yakında başlayacağını zaten Sağır Sultan bile biliyor. Herkes duydu. Ama o yakında ne zaman? Tarih vermeyecekseniz niye milletle alay ediyorsunuz? Milleti oyalıyorsunuz. Milletin beklentilerinden faydalanıp tık almaya çalışıyorsunuz diye insanlar soruyorlar. Afra Saraçoğlu'na da hiçbir şey olmaz bu palavra haberlerden arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Ne Mert'le ilgili yapılan bu tuzak haberlerinden, ne kendisiyle ilgili yakıştırmalardan Afra hiçbir zarar görmez. Afra Saraçoğlu'nu herkes biliyor. Çok çok iyi bir oyuncu olduğunu, kıskanıldığını, onun için onunla seyircisi arasında böyle bir problem çıksın, insanlar şaşırsın, insanların Afra'ya olan güveni azalsın diye çeşitli haber oyunları yapıyorlar ama Afra'nın o kendisine has özelliklerini hiç kimse böyle iftiralarla, yalanlarla değiştiremez. Neymiş o kendisine has özellikleri? Mesela son derece sempatik bir insan, son derece nazik bir insan, çok güzel bir insan, sevimli bir insan. Öyle değil mi Afra? Prensip sahibi, çalışkan, çok iyi bir oyuncu, profesyonel, iyiliksever, güven veren bir insan, saygılı bir insan, arkadaş canlısı bir insan. Kaç oyuncuyu konuşurken bunları sayabilirsiniz? Ben vallahi yıllardır bu işi yapıyorum. Hakikaten bakın, sayamıyorum. Yani düşündüm bu, kaç oyuncuyu böyle, bahsederken bu kadar çok olumlu özellik onunla birlikte, onun ismiyle birlikte sayabilirim diye. Yapamam. Sizi kandıramam yani, yapamam. Filanca oyuncu böyledir, şöyledir, şudur, budur filan. Günlerdir konuştuğumuz bir sürü zirvedeki oyuncular da dahil buna. Anlıyor musunuz beni? Bunu vermiyorlar, bunu vermiyor, hiçbiri vermiyor. Afra Saraçoğlu bunu veriyor. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Sizler de beni seviyor musunuz? Mert ve Afra da çok saygılı, başarılı oldukları için kıskanılıyorlar. Evet, Afram iyi olsun yeter. İyi olsun, Afram iyi olsun. Onların arasına nifak girmesin. Afram Mert çok güzeller inşallah. Nurhayat seviyoruz diyor. Teşekkür ederim Nurhayat. Avat diyor Disoda. Disoda avat dedi. Evet dedi. Yani avat yazdı. Peki Disoda. Teşekkür ederim. Amin diyor Çiğdem. Abi dizisini hiç sızdırmadılar. Ağzınıza sağlık diyor Gülşen. Teşekkür ederim. Tabii ki önce siz diyor Saltınak. Teşekkür ederim. Şebnem, Efendim. sen de seviyor musun beni? Evet, çok. Çok dedi, çok. Çok seviyoruz diyor. Melahat da teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Nur Hayat kalpler çok güzel. Hatice abi muamma diyor. Lidya, Onur abiyle canlı yayın ne zaman? Onur'la canlı yayın cumartesi. Eşiniz çok tatlı diyor Nurten Aydın.
Sevcan, Şebnem abla ne tatlı diyor. İpek Hanım'a çok selam. Yarın beraberiz. Allah mutlu etsin diyor Meral. Ular bir gama diyor Dilafruz. Yarın İpek'le beraberiz arkadaşlar. İpek Canbulat'la. Öbür günde Onur Akay'la beraberiz. Ruh Melo, merhaba Bilal. Brezilya'dan. Brezilya'dan. Allah size Bilal Bey çok teşekkür ederim. Onları koruduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Ümran sana selam söylüyor Şebnem, Ümran Keleş. Afran beraber diyor Nur Hayat. Şebnem yanınıza otursun diyor. Çiğdem Sevcan. Çiğdem yarın taşacak bu deniz var ya izleyeceğiz. Melahat Afram diyor. Dostlar iyi ki varsınız. Lütfen beğen yapalım ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olmadan izleyen arkadaşlar. Gülseren, teşekkür ederim Gülseren. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah yarın. Sevgiyle kalın olur mu?